Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini aktarabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz mutlu ve huzurlu bir hayata layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Mutlu ve huzurlu bir hayata layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde sonbaharın ruhu olarak geliyor. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Bugün enerjisinde biraz böyle melankolik enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Evrensel enerji kartı da pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak, mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar, derin düşünce ve yalan kartıyla. Buradaki yalanı daha çok kendi söylediği yalanlar olarak hissettim açıkçası. Bazılarınız için bu şekilde olacaktır ama bazıları için de ona söylenen yalanlar olabilir. Ama en çok hissettiğim şey kendi söylediği yalanlardan kaynaklı yaşadığı sorunlar diyebilirim. Bunun karşılığını almaya başladığı bir süreç diyebiliriz. Şimdi burada ciddi zorlayıcı enerjilerden geçiyor. Artık pes etme noktasına doğru geldiği bir sürecin içerisinde. Çok ciddi şekilde ne yapacağını ve nasıl yapacağını düşünen enerjilerde olarak geliyor. Biraz sıkıntılı bir süreçte. Dediğim gibi söylediği yalanlar ya da ona söylenen yalanlarla ilgili bir sürecin içerisinde. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugünün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi dediğimizde. Evet, kılıç onlusuyla aslında çok ciddi şekilde kendini böyle çaresiz hisseden enerjilerde diyebiliriz. Onun için birçok şey kötü bir şekilde sonuçlanmış olabilir. Verdiği emeklerin karşılığını alamamış olabilir. Buradaki emek çok güzel emekler de vermiş olabilir ama kötü emekler de vermiş olabilir. İlla şey gibi düşünmeyin. Olumlu gibi düşünmeyin. Bilmiyorum nedendir. Bugünkü enerji biraz aklınızdaki kişiye karşı biraz negatif gibi. Hemen devam ediyorum. Burada biraz kadersel olarak yaşadığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Böyle düşünüyor. Tutku ve ihtiras kartıyla aslında burada daha çok tutkularıyla, daha çok o dürtüsel şeylerle hareket etmesinin sonucunu yaşıyor diyebiliriz. Elindeki birçok şeyi bu yüzden kaybetmiş olabilir ve artık bu noktada da şunun farkına varmış olabilir aklınızdaki kişi. Yani ben bunu yaptım, işte karşımdaki kişiyi kırdım, üzmemem gereken hiç kimse üzülmeyi hak etmez ama işte çok iyi biriydi. Ben onu üzdüm, kırdım. Onun iyi niyetini, merhametini kullandım. Bunun böyle olması belliydi dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz aslında. Ama çok ciddi şekilde sanki başkalarına yara verdiği noktadan yara aldığı bir durumun içerisinde kalmış aklınızdaki kişi. Bu neden yaşıyor dediğimizde hırs yapma, zafer kazanma ve denge kartı geldi. Evet, bazı konularda dengeyi kuramıyor. Hayatta yaşadığı şeylerin farkına varamayan enerjilerde kalmış yakın geçmişte aslında aklınızdaki kişi. Bu noktada birazcık böyle sürekli kazanma isteğiyle yani dünyevi isteklerle ilgili çok ciddi şekilde hırsa girdiği, ilgilendiği, manevi tarafı unuttuğu bir süreçten geçmiş diyebiliriz. Artık yavaş yavaş kendini anlama dönemine doğru geçtiği bir süreç oluşmuş aklınızdaki kişinin. Artık böyle örneğin alma verme dengesi bozuksa, sürekli alıcı enerjilerdeyse ki hırs yapma ve zafer kazanma, sürekli kazanma, ben deme durumu, ben diyen yani dengeyi kuramadığında, o benle biz dengesini kuramadığında
Karşı tarafa da kendine de çok ciddi zararlar verebilirsin. Bu iki şekilde de. Sadece ben diyen için de geçerli ya da o terazideki o ben yüksekse de aynı şekilde, sen yüksekse de aynı şekilde diyebiliriz. Burada alma verme dengesinin kurulmadığı, kurulamadığı, daha çok böyle zihinsel tarafın dinlendiği, duygusal tarafın yok sayıldığı bir sürecin içerisinde kalınmış ama yavaş yavaş da yakın geçmişte bunu anlamaya başladığı olaylarla karşılaşmış. Şu an enerjisinde de aslında bunun karşılığını alıyor diyebiliriz. Şimdi yakın gelecekte neler olabilir? Bu durum ona neler getirebilir? Buna bakalım. Doğru kararlar, yalan ve tılsım olması. Buraya bir kart alacağım. Hemen söyleyeceğim de. Evet, tılsım onusu artık güvenilir bazı durumların içerisinde olma isteğinden bahseder. Zevkle yaşanacak güzel dönemlerden ve yeni düşüncelerle olgunlaşma süreçlerinden bahseder bize. Tamamlanmaktır aslında. Kılıç onlusundaki şu anki buradaki o yıkım da aslında her yıkım yeni bir başlangıçtır. O yüzden evet şu an bir yıkım halinde olabilir ama böyle hissediyor olabilir ama onun için yeni bir başlangıcın anahtarı aslında. Ve tılsım onlusuyla beraber tılsım onlusu da burada artık tamamlanma süreçlerinden bahsediyor bize. Özellikle artık doğru kararlar almak istediği bir sürecin içerisine girecek olabilir aklınızdaki kişi. Ancak buradaki yalan durumuna baktığımızda tekrar yalan kartı geldi. Bu kişinin hayatında çok fazla yalanları olabilir. Bu yalanları da söyleme sebebi daha çok böyle değersizlik duygusu, terk edilme korkusu, bu tür duygulardan olabilir. Yetersizlik korkusundan, durumundan, duygusundan olabilir. Çünkü burada paylaşmak istemeyen ve biraz kibirli ben enerjisinin yüksek olduğu biri var. Ve bu noktada aslında savaşacağı nokta burası diyebiliriz. Olgunlaşacağı, daha farklı açıdan bakmaya başlayacağı süreç burası olacak. Artık belki de kendine söylediği bu negatif durumla ilgili aydınlandı. O yalanlardan vazgeçtiği bir süreç yaşayacak olabilir. Bu durum size nasıl yansıyacak? Buna bakalım. Rumi'den hemen soralım. Buradaki bu yıkımla beraber yakın gelecekteki durum size nasıl yansır? Asılmış adam, kupa padişahı, kadehlerin padişahı, değnek dokuzusu. Şöyle, çözülemeyen sorunlarla ilgili artık yeni adımlar atılacak olabilir. Özellikle kupa padişahıyla beraber daha çok böyle duyguların ön planda olduğu bir adım atacak olabilir aklınızdaki kişi size karşı. Ve kupa kralında şöyle bir şey vardır. Konuşamadım. Kadehlerin padişahında şöyle bir şey vardır. Artık böyle karşısındaki partnerinin duygularını anlama döneminden, arzularını anlama döneminden bahseder ve aslında birazcık da böyle içe dönme, bilinçaltını fark etme süreçlerinden bahseder bize. Burada artık o arka plana attığı çözülemeyen sorunların aranızdaki çözülmeye başlandı ve bununla ilgili adımlar attığı bir süreç size yansıyacak gibi. Sadece burada şöyle bir durum var. Değnek dokuzusu korku durumu çok fazla olacak. Size de bu karşı tarafın korkusu yansıyacak olabilir. Aynı zamanda siz de korkacak olabilirsiniz. Ciddi bir yorgun düşme durumu, korku, biraz duvar örme durumlarını yaşayacaksınız gibi görünüyor. Burada daha çok şöyle söyleyebilirim. Dengesiz tavırları devam edecek belki ama buradaki dengesizlik ama şeyden kaynaklı olacak. Yani bir önceki aşamada nasıl böyle hırsı için ya da kendi çıkarları içinse buradaki o durumda biraz böyle kendini anlama, o bilinçaltı ile ilgili çalışmaya başladığınızda aydınlık tarafınızı da görürsünüz, karanlık tarafınızı da görürsünüz. O karanlıkla mücadele ederken biraz yorucu olabilir bazen, bazı durumlarda. Çok travmatik bazı şeyler varsa, çok güçlü kodlamalar, farklı kodlamalar varsa ve kişi bu zamana kadar birçok şeyi böyle arka plana attıysa, görmezden geldiyse, kabul etmediyse eğer burada birazcık yorucu bir enerji olabilir. Ya da maneviyatı da birazcık düşükse, yani manevi konularda ilerleme durumu biraz daha ağırsa eğer burada birazcık sıkıntılı bir süreç yaşayabilir. Size çok iş düşecek olabilir. Bu noktada sizin de çok yorgun düşeceğiniz, karşınızdaki kişiyi çok algılayamayacağınız, bir gelip bir gittiği, bir sıcak bir soğuk olduğu bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Ama
bu tarz duyguların içerisine girdiğinizde sakin kalmaya, karşınızdaki kişiyi yargılamadan anlamaya çalışmanızda fayda var. Evet. Aklınızdaki kişinin bugünkü enerjisi de bu şekildeydi. Bakalım siz bugün neler yaşayacaksınız. Artık uzun süredir farkındalıklarla ilgili kişilerin aydınlanma, farkındalığa geçme süreçleri sanki birazcık daha böyle hızlanan enerjilere geçmişti. Özellikle bu 2023 yılının başından itibaren bu şekildeydi. Özellikle 29 Ekim'de sanırım yine bir tutulma var yanlış hatırlamıyorsam. Ve açıkçası bu ayki gezegenlerin durumları, yaşanan durumlar birazcık daha böyle farkındalığın artacağı, biraz zorlayıcı ama farkındalığın da yükseleceği bir süreç oluşturacak. O yüzden biraz böyle kendinizi sizi iyi hisseden şeylere yönelmenizde fayda var. İşte isterseniz neyse sizin için meditasyonsa meditasyon, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmekse o, ibadet etmekse ibadet etmek. Yani sizi rahatlatacak olan durum her neyse bunlara yönelebilirsiniz. Öyle. Bir şey söyleyecektim, söylemeyeceğim. Devam ediyorum hemen. Kendinize iyi gelen her şey güzeldir, iyidir. Enerjisine iyi hissettiğiniz, inanmasanız bile size sunulan bazı yöntemler, biraz önce söylediğim şeyler için söylemiyorum bunu. Özellikle kişisel gelişim ve bu tür enerji durumlarına meraklı biriyseniz birçok yöntem, işte ritüeller yapılıyor, işte esmalar çekiliyor, farklı farklı işte sayıların enerjisi, renklerin enerjisi, her şeyin bir şekilde böyle enerjilerin aktif olmasını sağlayan durumlarla ilgili bilgileri görüyorsunuzdur. Emin olun, inanmasanız bile, yani bilinçli tarafınız inanmasa bile ruhunuz her şeyi biliyor. Ruhunuz her şeyi bildiği için örneğin çok mantıksız geliyordur bir çalışma ama ya yap diyordur içinden bir şey. Yapın. Gerçekten yapın. Yani biz sanırım ruhumuzu, kalbimizi dinlemeyi unutmuşuz. Bize unutturmuşlar. Sanırım değil, hatta unutturmuşlar. O yüzden biz ilişkilerde de en çok hatayı burada yapıyoruz. Kalbimiz diyor ki tamam seviyorsun ama canın yanıyor. Acı veriyor sana. Ruhun diyor ki bak burası tamam, o olmuyor. Devam etme. Ne kadar sevsen de bak yapma burayı böyle diyor. Ama biz o gerçekten özümüzün bize verdiği mesajla korkularımızın kalbimizmiş gibi davranma durumunu ayırt edemiyoruz. O yüzden de birçok arkadaş böyle şey gibi, terapi gibi falan diyor ama amacım bu, kendinizi tanıyabilmek, kendinizi görebilmek. Amacım bu, kendim için de. Bu yolda beraber ilerliyoruz. Sürekli benimle olan, takip eden, yorum yapan arkadaşlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Her yorumu okumaya çalışıyorum. Daha önce daha aktif cevaplar verebiliyordum. Şu ay birazcık sıkıntılı bir yoğunluğu fazla olan bir süreç olduğu için dönüş yapamıyorum. Bu beni aslında çok üzüyor. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Özellikle his yüklemeleriyle ilgili yaptığım çalışmaları sevgiyle, aşkla yapıyorum. Hepinize şifa olması niyetiyle yapıyorum ve olduğunu da biliyorum. Yorum yazamadığım için kusuruma bakmayın. En kısa zamanda böyle daha aktif olmaya çalışacağım. Ama eğitimler, kendi okulum, oğlumun okulu birazcık yorucu bir süreç oldu. Ama bütün yorumları okuyorum. Çok çok da teşekkür ederim emekleriniz için. Çok kıymetli. Hemen devam ediyorum. İyi ki varsınız diyeyim. Şimdi sizin enerjinize baktığınızda siz bugün neler yaşayabilirsiniz dediğimizde papağan metaforu olarak geliyorsunuz. Dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen. Araba kartı geldi. Evrensel enerji kartı hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanma dedi. Şimdi yaşadığınız ayrılık süreciyle ilgili bu tamamen bir kopuş da olabilir ama yani tamamen bazı şeylerin bitmediği çok net.
Bu noktada bu ayrılık durumu sizi çok ciddi şekilde yormuş, yaralamış olabilir. Aslında bazı şeylerin farkına varmaya başladığınız bir süreçtesiniz. Hayalden uzak, daha net bakmaya çalıştığınız bir süreçtesiniz ama bir tarafınız, yani belki de o karanlık tarafınız bazı şeylerin tam net görmenize engel oluyor diyebilirim. Görmenizi engelliyor. Ama bu noktada her şey en doğru zamanda olur. Bu yüzden belki de şu an bunu görmemeniz gerekiyor. Belki de şu an bu karanlık tarafınızla yüzleşmemeniz gerekiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Uzaklaşmak, özellikle bulunduğunuz alandan biraz uzaklaşmak size çok iyi gelebilir. Belki bugün daha çok bunu da hissedebilirsiniz. İlla böyle çok uzak bir mesafe olmayabilir. Her gün yaptığınız durumların dışında bir şey yapın. Mesela evde olan biriyseniz eğer, evden çalışıyor olabilirsiniz, çalışmıyor olabilirsiniz, evde olabilirsiniz. Her gün yaptığınız şeyin dışında bir farklı bir şey yapın. Çıkın mesela dışarı, hiç gitmediğiniz, yine yakın bir yeriniz olsun. Çıkın, hava alın, doğayla nefes aldığınızda ve nefes aldığınızın farkında olduğunuz bir alan açın kendinize. Evet, nefes alıyoruz ama aslında bizim aldığımız nefes almak değil. Doğru ve olması gerektiği gibi nefes almaya başladığımızda bile bütün vücudumuzdaki sistemler çok daha doğru bir şekilde çalışmaya başlıyor. Sakinleşebiliyoruz. Örneğin çok kendinizi kötü hissettiğinizde burnunuzdan nefes alıp burnunuzdan nefes verin. Burnunuzdan aldığınız nefesin süresi örneğin 5 saniye ise nefesi verirken aldığınız bu nefesi 10 saniyede nefes verin. Yoga yapabilirsiniz. Yoga yapmak için çok ekstra spor hayatınızın ya da yaşınızın böyle çok genç olmasına gerek yok. Bu noktada size gösterilen böyle küçük basit hareketlerle başlayabilirsiniz. 5 dakikalık, 10 dakikalık hareketler var. Bunlar bile hayatınızda birçok şeyi değiştirecektir. Meridyanlarla ilgili bilginiz var mı bilmiyorum. Vücudumuzda birçok meridyan sistemi var ve bizim hem sağlığımızı hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı düzenliyor ve yogadaki hareketlerle bu meridyanların dengeli ve düzgün çalışmasını sağlayabiliyoruz. O yüzden yoga yapmak çok böyle iyi gelebilir. Nefes çalışmak çok iyi gelebilir. Bulunduğunuz alandan biraz uzaklaşmak, biraz öyle uzağa geçtiğiniz hani daha büyük resim görmeye başlarsınız ya daha net görmeye başlarsınız. Görmediğiniz şeyleri belki de bu noktada daha da iyi görebilirsiniz. Şimdi tılsım beşlisiyle beraber bugün çok böyle kendinize yokluk bilincinde hissedebilirsiniz. Bu yokluk maddi yokluk da olabilir, sevgi yokluğu da olabilir. Bu enerjiyi çok fazla çok kısa bir ara vermem gerekti. Hemen devam ediyorum. Şimdi bu noktada kendinizi böyle sevgiden yoksun, değersiz hisseden enerjilere geçebilirsiniz. Bu enerjiyi devam ettirmeyin. Karşılık bulamamaktan, özellikle yaptığınız şeylerin karşılığını alamamaktan, verdiğiniz emeklerin, sevginin karşılığını alamamaktan korktuğunuz bir süreç olabilir bugün. Ama bu konuda yenilenmek ve tazelenmek istediğiniz bir süreçte aynı zamanda. Yani buradaki o bir silkinme durumu olur ya, silkelenme durumu olur ya. Burada kendinizi sevgiden yoksun, değersiz hissettiğinizde ya da işte yaptığım şeylerin karşılığını alamıyorum. Yine aynı şekilde değersizlik aslında baktığınızda duygu olarak. Bu duyguyu yenilemek, bu duyguyu üzerinizden atmak adına artık yeni başlangıçlar yapmak adına istekli olduğunuz bir süreç olacak. Yani artık burada biraz şey enerjisi var. Ya işte hep benim kaderimde işte döngümde sürekli aynı şeyleri yaşadım. Hep değersizlik, bana değer vermeyecek kişiler yaşadım. Artık bunu istemiyorum dediğiniz ama bir taraftan da korkuyu hissettiğiniz bir süreç olacak bugün. Bu da sizin ayrılıktan dolayı o duygusal geçişlerden kaynaklı diyebiliriz. Şimdi yakın geçmişte ne oldu dediğimizde korkular, korkular yine artmış diyebiliriz. Değnek ikilisi. Değnek ikilisi harekete geçmekten, korkmaktan bahseder. Aslında yeni bir alana geçmek ister kişi. Yeni bir yer fethetmek ister. Yeni başlangıçlar yapmak ister ama onun bilinçaltı ona der ki, kişinin bilinçaltı der ki, hayır bak burası güvenli. Ya şimdi başlayacaksın tekrar yeni bir ilişkiye. İşte ya da atacaksın yeni bir adım, yeni bir işe gireceksin. Yapacağın her şey senin bilmediğin bir alan olacak. Zarar görebilirsin. Sen dur. Acı çeksen de güvenli olan taraf bu taraftar ve bu alanda tutmaya çalışır. Bu yüzden buradan yapmak istediğiniz şeyler, özellikle geçmişte yaşadığınız
o hatıralarınız, geçmişte yaşadığınız güzel günlerle ilgili farklı şeyler yapmak. Yani belki bir harekete geçmek, belki bir eyleme geçmek. Belki de burada karşınızdaki kişinin size yaşattığı, sizin ona verdiğiniz şeylerin karşılığını güzel şekilde vermeme durumuyla ilgili yapacağınız bir yenilik, bir adım. Bunu engelleyen bazı durumların içerisinde kalmışsınız diyebiliriz. İkilemleriniz çok fazla olmuş ve bu ikilemler aslında birazcık da böyle bir taraftan korkularınız, bir taraftan özlediğiniz, istediğiniz şeylere kavuşma isteği. Bu iki durumun sizin böyle arafta kalmanızı sağlamış diyebilirim. Ve bu durumda kendinizi değersiz hissetmenize, yeni başlangıçlar yapmak isterken korkuyla beraber buna adım atamama durumuna, iki enerji arasında kalma durumunu yaratmış diyebiliriz. Yakın gelecekte neler olabilir? Evet, aydınlanma süreci sizin için de geliyor. Daha farklı bilgilerin geldiği, daha çok kendinizi anlamaya başladığınız bir süreç olacak. Burada özellikle Tılsım Dörtlüsü, Tılsım Dörtlüsü bize terk edilme korkusundan bahseder. Kıskançlıktan bahseder. Bu noktada birazcık böyle kendinizde fark ettiğiniz bir süreç olacak diyebiliriz. Duygularınızı göstermekten korkan enerjilerde olabilirsiniz. Tekrar yara almaktan korkan biri olabilirsiniz. Yara almak istemediğiniz için o korku içinizde kalabilir. Ve bazı kıskançlık durumlarınızla ilgili. Örneğin bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Hayatınızda hep sizi terk eden enerjilerdeki kişileri çekiyorsanız, sürekli böyle kıskançlığı yaşamanızı sağlayacak. Mesela karşınızdaki kişinin arkadaş ortamı sizin çok da böyle hoşunuza gitmeyen bir gruptur örnek olarak. Kişilerdir, o tarz insanlardır. Siz hep bu tarz insanları hayatınıza çekersiniz. Ya da siz hep böyle ne diyeyim, terk edecek, ilişkide sizi değersiz hissettirecek insanları hayatınıza çekiyorsunuzdur. Ve burada artık aslında bunun sebebinin kendinizden kaynaklı olduğunu, böyle kişileri hayatınıza çekme durumunun daha çok böyle korkularınızdan kaynaklı, terk edilme korkusu, değersizlik duygunuzdan kaynaklı olduğunu fark edeceğiniz bir süreç olacak. Burada şunu da söyleyebilirim. Çok fazla kıskanç insanları da çekiyor olabilirsiniz hayatınıza. O baskıyı hissetmek istiyor da olabilirsiniz. Burada işte sizin kodlamalarınızdan biri işte seven erkek kıskanır olabilir. İşte nasıl söyleyeyim, sahiplenilme ile o bir bakıma hem fiziksel hem de ruhsal şiddeti karıştırıyor olabilirsiniz. Yani nasıl söyleyelim, kodlama olarak bunu yapmış olabilirsiniz. Bu tarafa dikkat etmenizde fayda var. Bugün enerjisinde daha çok kendinizi kötü, değersiz, yokluk bilincinde hissedebilirsiniz. Ne kadar değerli olduğunuzu hatırlatın kendinize. Çok kıymetli, çok değerli biri olduğunuzu sürekli kendinize hatırlatın ve unutmayın ki hangi duyguyu büyütürseniz o duygu sizin hayatınıza gelir. Özellikle hayatınızda sürekli sizi aldatan, terk eden, terk edilme potansiyeli yüksek ya da hayatınızda aldığınız kişi sizi terk etmese de, aldatmasa da böyle duyguların içerisinde olmasa bile siz sürekli bundan korkan enerjilerde olabilirsiniz. Bu noktaya dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu enerjiyi devam ettirirseniz eğer bunları yaşarsınız. Yani evrensel yasalar nettir ve hiçbir şekilde farklı bir sonuç alamazsınız. Bu evinize gittiğiniz yol, hangi yoldan giderseniz gidin. Evinize varmak istiyorsanız 2 yol vardır, 3 yol vardır. İşte bilemediniz 4 yol vardır, 5 yol vardır. Onun dışında evinizin yönü sağ taraftayken sol tarafa doğru yürüyerek evinize varamazsınız yani. Cümleyi kuramadım. İyileştirdiğiniz herkes sizi hasta edecek dedi. Kendinize dönün lütfen. Bugünün olumlaması yaşam bir hediye, bereket, sağlık, mutluluk, huzur, sevgi, başarı ve tüm güzelliklere kalbimi açıyorum. Çok değerli olduğunuzu, çok kıymetli olduğunuzu sürekli kendinize hatırlatın. Kolektif bir açılımda hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen.
Hoşunuza gidenleri aldım, kabul ettim. Hoşunuza gitmeyenleri de sisteme, kaynağı sevgiyle iade edin. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.